Bugün size Amerika tarihinin en genç ve en akıl almaz cinayet serilerinden birini anlatacağım. Öyle bir hikaye ki, aşk cinayeti mi yoksa sadece gençliğin getirdiği bir delilik mi diye defalarca soracaksınız. Yıl 1957. Yer, Amerika'nın sakin Nebraska eyaleti. Başrolde iki genç var. 19 yaşındaki Charles Starkweather ve daha çocuk sayılacak 14 yaşındaki kız arkadaşı Carol Ann Fugate. Bu ikili, 2 ay boyunca 11 kişinin ölümüne yol açan, tüm ülkeyi ayağa kaldıran, tam anlamıyla çılgınca bir yolculuğa çıktı. Ama nasıl oldu da 19 yaşında sıradan bir genç bir anda seri katile dönüştü? Ve 14 yaşındaki sevgilisi, o bu işin neresindeydi? Şimdi arkanıza yaslanın çünkü bu hikaye gördüğünüz hiçbir şeye benzemiyor. Charles, yoksul bir ailenin çocuğu. Lincoln, Nebraska'da doğdu. Hayatı kolay değildi. Okul onun için bir travmaydı. Kekelemesine, çarpık bacaklarına gülüyorlardı. Gözleri de miyoptu ama kimse fark etmemişti bile. Kendini hep ezik, hep dışlanmış hissetti. Oysa onun bir idolü vardı. James Dean, azi, yakışıklı, karizmatik. Charles, tıpkı onun gibi giyinmeye, saçını taramaya çalışıyordu. Ama gelin görün ki o, James Dean'in kusurlu bir kopyasından ibaretti. Bu yoksulluk, bu dışlanmışlık hissi onun içinde büyüyen bir öfkeye dönüştü. "Ben bu tuzağa sıkışıp kaldım," diye düşünüyordu. Ve işte tam bu sırada 14 yaşındaki Carol Ann hayatına girdi. O, Charles için bir tanrıçaydı. Ona tapıyordu. Carol de asiydi, kuralları sevmiyordu. Charles, Carol'in gözünde havalı, sert, yoksulluğuna rağmen ona istediklerini verebilecek bir kahramandı. Charles bu kızı öyle çok sevdi ki onun için bir yalan bile uydurdu. Peki bu yalan neydi ve o yalan her şeyi nasıl tetikledi? Charles arkadaşlarına fısıldayarak Carol'ın kendi çocuğuna hamile kaldığını söylemeye başladı. Bu bir yalandı. Carol hamile değildi. Ama Charles bu yalanı, Carol'ı resmen kendine mühürlemek ve belki de ailesini, onu kendisinden ayıramayacakları bir duruma sokmak için uydurmuştu. "Artık evlenmek zorundayız, biz bir aileyiz," diyecekti. Ne var ki bu yalan Charles'ın beklediği gibi bir evlilik bileti olmadı. Tam tersine geri tepti ve bardağı taşıran son damla oldu. Carol'ın ailesi bu yalanı duyduğunda ortalık karıştı. Zaten Charles'ın kızlarına olan ilgisine tamamen karşıydılar. Bu hamilelik iddiası onlar için son noktaydı. Charles'ı tamamen dışladılar ve Carol'i ondan uzak tutmak için ellerinden geleni yaptılar. Charles bu durumu, "Ailesi beni Carol'dan ayırıyor, benim hayatımı benden çalıyorlar," diye algıladı. Zaten öfke ve eziklik dolu olan Charles, artık hem yoksul, hem işsiz, hem de sevgilisinden zorla koparılmak üzereydi. Charles, çöpçülük işine girmişti. Düşünün, zengin semtlerde pis kokulu çöp çuvallarını taşırken kaçırdığı hayatları görüyordu. Öfkesi birikiyordu. Ve bir gün, benzin istasyonunda Carol'ı almak istediği oyuncak köpek için yeterli parası olmadığını fark etti. Üstelik görevli, ona burun kıvırıp veresiye de vermemişti. Charles işte o an kararını verdi. İntikam. Soğuk bir Aralık gecesi, elinde tüfeğiyle o benzin istasyonuna geri döndü. Görevliyi vurdu. Soğukkanlılıkla. Sadece $100 kadar parayla yetinmek zorunda kaldı. Ama o an hayatının en büyük hissini tattı. Güç. "Öldürdüm," diye düşündü. Ve bundan rahatsız olmadım. Artık kanunlar benim için işlemiyor. Görünmezim. Bu cinayeti Carol'a itiraf ettiğinde, Carol ne yaptı dersiniz? Korkup kaçtı mı? Hayır. Charles'a göre bu cinayet onları birbirine bağlayan, kaderlerini belirleyen bir bağ oldu. Artık ikisi de kısa da olsa bu yeni hayatın tadını çıkaracaktı. Charles işten kovuldu, evden atıldı. Herkes ilişkilerine karşıydı. Charles iyice köşeye sıkışmıştı. 21 Ocak 1958. Carol'ın evine gitti. Amacı Carol'ın ailesiyle arasını düzeltmekti. Ama orada olanlar tam bir dehşetti. Tartışma, boğuşma ve Charles, Carol'in annesini, üvey babasını ve 2,5 yaşındaki üvey kız kardeşini öldürdü. Cesetleri evin müştemilatına, tuvalet deliğine ve tavuk kümesine sakladı. İnanılmaz kısım geliyor.
Bu katliamdan sonra Charles ve Carol o cesetlerin birkaç metre ötesinde neredeyse bir hafta boyunca yaşadılar. Sütçüden veresiye süt alıp içeride yemek yiyip uyudular. Kapıya da "Gribiz, rahatsız etmeyin" notunu astılar. Komşular, patronlar, hatta Carol'ın ablası eve geldi. Carol hepsini bir hikayeyle geri çevirdi. Peki 14 yaşındaki bir kız, annesi, babası ve bebeği öldürülmüşken nasıl bu kadar sakin kalabildi? Rehine miydi yoksa suça ortak mı? Sırlar eninde sonunda ortaya çıktı. Polis evi bastığında Charles ve Carol çoktan kaçmıştı. Ama artık tüm ülke onların peşindeydi. Yolculuk bir cinayet zincirine dönüştü. Önce Charles'ın aile dostu, nazik yaşlı August Mayer'i vurdu. Sonra otostop çeken iki masum genç, Robert Jensen ve Carole King'i öldürdüler. Lincoln'a geri döndüler. Şehrin en varlıklı bölgesine gidip bir sanayicinin, eşinin ve hizmetçilerinin olduğu eve girdiler. Orada da 3 kişiyi daha öldürdüler. Artık Charles istediğini almıştı. Ünlü gazete manşetinde kendi fotoğrafını görünce "Zirvedeyim, artık hesaba katılması gereken biriyim" diye sevinmişti. En sonunda Wyoming'e kaçarken bir ayakkabı satıcısını vurdular ve orada küçük bir aksaklık, arabanın el frenini indiremediler. Onlara yardım etmek için duran bir jeologla boğuşurken bir şerif yardımcısı oraya geldi. İşte o an Carol Ann Fugate arka koltuktan fırladı ve "Beni polise götürün, bir adam öldürdü ve çok korkuyorum" diye bağırdı. Kendisini rehine ilan etti. Charles kaçtı ama kısa süre sonra yakalandı. Kulağındaki kanamanın mermi değil, arabanın camı olduğunu anladığında teslim oldu. Charles Starkweather tüm cinayetlerden suçlu bulundu. 25 Haziran 1959'da 21 yaşını bile görmeden elektrikli sandalyede idam edildi. Peki ya 14 yaşındaki Carol? O tüm cinayet zinciri boyunca rehine olduğunu iddia etti. Ailesinin öldürülmesinden sonra bile onunla gitmeye devam etmesinin nedeninin gitmezse Charles'ın onu da öldüreceği korkusu olduğunu söyledi. Ancak savcılık Charles'ın ona defalarca kaçma şansı verdiğini öne sürdü. Carol, çocuk olduğu için idam edilmedi. Ömür boyu hapis cezası aldı ve sadece 17 yıl sonra 1976'da şartlı tahliye edildi. Bugün Carol Ann Fugate hala hayatta ve sürekli olarak kendisinin kurban olduğunu savunuyor. Hatta 2020'de af için başvurdu ama reddedildi. Charles bir canavar mıydı? Carol masum bir rehine mi? Yoksa o da bu kanlı yolculuğun istekli bir ortağı mıydı? Bu soru, Amerika'nın gizemli ve korkunç cinayet tarihinde hala cevabını bekliyor. Sizin bu konuda fikriniz ne? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki tüyler ürpertici hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.